Cette traversée du désert, pour moi, ça a été vraiment initiatique, là, parce que la perte de vue pendant des heures, du plat, du soleil, le ciel bleu, chauffé à blanc, magnifique. C'est vraiment quelque chose qui m'a littéralement craqué l'âme. Et d'ailleurs, à tel point que j'ai un grand plaisir à dessiner des situations dans lesquelles des gens sont posés au milieu d'une surface plate de désert. Il est vrai que le résultat de tout ça a été une curiosité très forte pour l'univers psychique, pour le monde de l'inconscient, pour l'univers parallèle du rêve, et ça a alimenté mon travail. À partir de ce moment-là, Moebius est devenu mon mode exploratoire de l'inconscient et du monde onirique. The Fifth Element, Star Wars The Empire Strikes Back, Dune, Silver Surfer, Blade Runner. Ustalara, iyi çizim yapan insanlara nasıl böyle çiziyorsunuz sorusu sorulduğunda triplere giren çizerleri hiç sevmiyorum. Moebius da bu çizerlerden. Çizim yaparken transa falan geçtiğinden bahsediyor. Bu bana göre değil. Ben yaptığı her hareketin bilincinde olan, kontrolü kaybederken bile kontrollü sanatçıları daha çok beğeniyorum. Yaptığı her adımdan haberi olan ve teknik terimleri de çok güzel bir şekilde açıklayan kişiler. Ama Moebius'a baktığımda yine de etkilenmemek mümkün değil. Çizimlerin insana huzur veren bir tarafı var. Bir göl, deniz ya da çölün boşluğuna bakıp kendini huzurlu hissetmek gibi bir durum. Ya da bir anda tam tersi, geleceğe yönelik bir çıkarım gibi çizilmiş, insanı rahatsız eden, endişelendiren, meraklandıran çizimler. Belki de trans hali dediği budur. Ama her şeyden önce Moebius yönetmenlerin dikkatini çekmiş. Jodorowsky, Ridley Scott, James Cameron. Bunun temel sebebi Moebius'un çok iyi bir hikaye anlatıcısı olması. Mesela en ünlü işlerinden biri olan Arzak, içerisinde yazı olmayan bir çizgi roman. Sadece çizimlerle anlatılan bir hikaye. Sanatın en saf hallerinden biri sözsüz, hareketli çekimler olmadan sadece çizimlerle anlatılan bir hikaye. Bu çizim Arzak kitabından bir sayfa. İşlerinde çok ayrıntılar barındırmasına, neredeyse bütün kağıtta çizgiler bulunmasına rağmen sadeliği de yakalıyor. İşlerine grafik tasarım gibi de yaklaştığını düşünüyorum. Kullandığı büyük şekiller her ne kadar karmaşık gibi dursa da hep rahat okunabilen şekiller. Genel silüeti belki büyük bir üçgen, belki büyük bir daire. Okuması daha kolaylaşıyor. Hızlıca bakan kişiyi de tek tek bütün ayrıntılarını inceleyen kişiyi de etkilemeyi başarıyor. Bu sadece işin görsel tarafı, bir de hikaye tarafı var. Moebius'un bence en çok öne çıkan iki yönü var zaten. Bunlardan biri tasarımları, diğeri de hikaye anlatıcılığı. Bir sanatçının filme, diziye, oyuna ilham olabilmesi için yıllar geçmesine rağmen unutulmaması için sabit bir tarzının olmasını beklersiniz. Fakat Moebius'un ilginç bir şekilde birden fazla ve zamanla değişen bir tarzı olmuş. Bir taraftan Blueberry adında bir çizgi romanı var. Daha realistik western bir hikaye anlatıyor. Diğer taraftansa science fiction, sürreal, daha stilistik işleri olan çizimleri var. Bunları da yapabiliyor Moebius. Moebius'un etkisi sadece çizimleri, hikaye anlatımıyla değil aslında. Düşünce yapısıyla da alakalı. Çizimlerinde kullanmış olduğu tasarımları ve mekanları aslında bilinçaltından çıkan şeyler olarak tanımlıyor. Bu yönünü bilen kişiler de Moebius tarzında bir iş yaparlarken bunlara dikkat ediyorlar. Sadece çizgilerine değil, Moebius'un düşünce tarzını da yansıtmak istiyorlar. Daha doğrusu bazıları buna dikkat ediyor denilebilir. Mesela Netflix'teki Love, Death and Robots diye bir seri var biliyorsunuz. Bu dizide de The Very Pulse of the Machine diye bir bölüm var. Mesela bu bölümü yapan yapımcı bunu Moebius'a bir aşk mektubu olarak yaptığını söylüyor. I really wanted to make something that was a love letter to Moebius. Ve bence gerçekten de başarılı.
sadece çizimiyle, hikayesiyle değil, Mobius'un düşünce tarzını da çok iyi yakaladığını düşünüyorum. Tabii bu başka bir videonun konusu çünkü o bölüm çok sevdiğim bir bölümdür. Belki onunla ilgili bir videoda çıkabilir. Bu bahsettiğim Blueberry ismindeki çizgi romanıyla aslında uluslararası bir başarı yakalıyor. Fakat aklında hala sınırları yıkmak isteyen, bu sınırları zorlayan bazı fikirler dolaşıyor. Garip science fiction, sürrealizm, cinsel ve aşırı düşünceler sürekli kafasını kurcalıyor. Aslında Mobius'un istediği sektörün dışında bir şeyler yapmak. Alışılmışın dışında. Bu yüzden de arkadaşlarıyla bir dergi kuruyorlar. Kendi tabiriyle fantastik işler yapmak istiyor. Il fallait que ça saute, il fallait que ça soit fantastique. Tabii Mobius deyince aklımıza Dune da geliyor. Alejandro Jodorowsky ile birlikte çalıştığı Dune filmi. Bu filmin storyboardlarını ve birçok dizaynını yapan Mobius, Jodorowsky ile birlikte çalışıyor fakat bu film hiçbir zaman ekran yüzü göremiyor. Bunun ardından tabii ki başka işlerde de çalışan Mobius çok önemli bir işe imza atıyor. O da Ridley Scott'ın Alien'ı. Alien filminde bazı mekan ve karakterlerin kostümlerini yine Mobius tasarlıyor. Yani Dune'da Jodorowsky ile yapamadığı bazı şeyleri Ridley Scott ile Alien'la yapıyorlar. Tron filmindeki bazı set ve kostüm dizaynı da yine Mobius'a ait. Ayrıca James Cameron için de bazı tasarımlar yaptığını biliyoruz. Ardından Dan O'Bannon aynı zamanda Alien'ın da senaristi The Long Tomorrow diye bir script yazıyor. Ve Mobius bunu da çizgiye çeviriyor. Bu çizgi roman çok önemli bir çizgi roman çünkü hem Mobius'un gelecekteki işlerine hem de diğer birçok işlere ilham oluyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Blade Runner. Tabii ki sinema tarihi açısından en önemlilerden biri Blade Runner fakat Rollento tarihi açısından benim için en önemli olan kısmı ise The Inkle çizgi romanına ilham olması ve Gravity Rush oyununun da aslında bu çizgi romandan esinlenilmesi. Çünkü ben Gravity Rush oyununu çok seviyorum. 特にメビウスのアンカルっていう作品のすごくビルとか建物がどこまでも続く中を人が落ちていっているあの絵っていうのに Mobius Jodorowsky ile yaptıkları The Inkle çizgi romanında da The Long Tomorrow'daki estetiği kullanmış. Hatta Mobius'la alakalı bir belgeselde bu hikayeyi yazan kişi çizgi romanı alıyor ve orada Mobius'un yaptığı bazı eklediği çıkardığı şeyleri konuşuyor. Bunların çok hoşuna gittiğinden bahsediyor. Çünkü her ne kadar çizer de olsa, designer da olsa Mobius aslında dediğim gibi hikaye anlatıcılığı çok güçlü, çok kuvvetli olan bir insan. Ve bu hikaye anlatımını kelimelerden çok çizimleriyle yansıtıyor. Çizimleriyle anlatıyor. Mobius'a saygı duruşu olan filmlerden, oyunlardan bazıları sadece çizgilerine ve tarzına odaklanmış. Bu oyunu oynamadığım için üzerinde çok bir şey konuşamıyorum. Fakat görselleri anlamında birçok şeyi doğru yaptıklarını söyleyebilirim. Hem çizim tarzı hem de anladığım kadarıyla hikayesiyle Mobius tarzını yakalamaya çalışmış. Sadece Mobius'un çizim tarzına odaklanıp Mobius'un tarzını tam anlamıyla yansıtamayız. Çünkü Mobius'un tarzı sadece çizgilerden oluşmuyor. Mobius'un felsefesi, düşünceleri nedir? Bunlar düşünülerek yapılan filmler gerçek anlamda Mobius'un tarzını yakalıyor. Tüm hayatını sanatına adamış, durmamış, sürekli üretmiş insanlar beni hep etkilemiştir. Kendini çizim ve hikaye anlatımına adayan Miyazaki, Kim Jong-gi, Mobius gibi ustalar da işte bu yüzden benim için çok kıymetli. Fakat zaman ilerledikçe aramızdan ayrılıyorlar. Bu kısa hayatımızda nesilleri etkilemek ve onlara yaptığı işlerle yol göstermek, ilham olmak kolay değil. Sadece çizim değil, sinemaya, oyunlara yani görsel sanatların her kılcalına etkisi olmuş. Bunu başaran nadir isimlerden birisi Mobius.